Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Artık görüntü açık çekeceğim videoları daha samimi olmasını amaçlayacağım. Arka planımda inanılmaz bir şey yok. Yurt odamda çektiğim için arka planım bu şekilde. Yeşil yeşil, estetik durur umarım. Pro firmalarla ilgili içerik çekeceğimden bahsetmiştim. Bu amaçla ilk çekeceğim içerik bu ara sosyal medyada da herkesin karşısına sıklıkla çıktığını düşündüğüm tek fazlı yani one phased sistemle alakalı. Bu yeni konsept aslında normalde fon firmalarında iki challenge geçmeniz gerekirken yeni konseptle beraber sadece bir challenge geçerek funded olabilmenizi sağlayan bir sistem. Ancak bazı firmalar bu one phase sistemi aslında sizi hızlıca funded olabileceksin hayali satarak hesabınızı yeni kurallarla daha hızlı breach edebilmek için kullanıyor. Bunun önünü kesebilmek için kısa bir bilgilendirme videosu ve farklı işte 5 tane farklı firmayı karşılaştırdığım bir video çekmek istedim. Böylece tabii ki her trader'ın kendi sistemi farklı. Kendi trade sisteminize göre en uygun olan fonu seçmelisiniz, firmayı seçmelisiniz kesinlikle. Ancak ben kendime göre sıralayarak sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya ve bu kuralları açıklamaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi alışılmadık bazı kurallar var. Buna göre karşılaştırma yaparken artı ve eksi koyarak daha doğrusu 5 firmadaki hani herhangi bir kriteri karşılaştırırken iyi olana tik atarak geçeceğim. Böylece sonda hangisinde en fazla tik var hep beraber bakabiliriz. Ben dediğim gibi kendim bir swing trader olarak ona göre bir swing trader mentalitesine göre karşılaştıracağım. Öncelikle fiyatlandırma var. Görüyorsunuz 5.000 dolardan 100.000 dolara kadar farklı fonlar var burada farklı fiyatlandırmalarla. 412 dolarla 555 dolar arasında değişiyor bunun fiyatlandırması. Bu kriterde tabii ki daha ucuz olan, hepimiz ucuz fonu satın almak isteriz. Ucuz olan fona bir tik atıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Profit target bu one phase'de yani aslında geçmeniz gereken tek phase'de yüzde kaçlık bir profite ulaşmanız gerekiyor. Onu gösteriyor bu kriter. Bunun düşük olmasını tabii ki tercih ederiz ki dediğim gibi bu fonun tek amacı zaten hızlı bir şekilde funded olabilmek. Bu yüzden burada %9, %10, 10, 9 ve 10 var. O yüzden %9 olanlara tik atıyorum. Yani %9 kar ettiğinizde aslında bu firmalarda funded olabiliyorsunuz. Daily loss bu normalde diğer iki challenge geçmemiz gereken fonlara göre farklılık gösteren bir kriter. Çünkü daily loss tek fazlı kısımlarda daha düşük oluyor. Yani aslında bir günde bir fon firması size daha az zarar etme hakkı tanıyor. Ancak dürüst olmak gerekirse bu kriteri e, çok fazla irdelemeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten iyi bir trader. Yani bu arada şunu belirtmemde fayda var. One phase fonlar genelde intraday traderlar için daha iyi olacaktır. Çünkü swing traderlar bir pozisyonu daha yüksek kar marjıyla daha uzun süre tutmayı hedeflerler. Yani daha yüksek kar marjı olmasa bile genelde işlem tutma süreleri daha uzundur. Bir intraday trader ne olursa olsun gün içerisinde bence ikiden fazla aynı anda işlem açık tutmamalı. Zaten bu e, yani ideal risk reward sisteminin aşılması anlamına gelir. Aynı anda 3 tane veya 4 tane işlemi aldığınızda ve açık tuttuğunuzda hepsini %1 riske ederseniz hepsi yani bazen gün geliyor, işler tamamen sarpa sarabiliyor. Böyle bir durumda bir anda -%3, -%4'te görebilirsiniz fon hesabınızı. Bu yüzden bu kriteri çok önemsemiyorum. Ha 3 olmuş, ha 4 olmuş. Sonuç olarak zaten bir trader 3'e de ulaşmamalı diye düşünüyorum. Metod ve maksimum loss kısmını beraber değerlendireceğim. Bu şöyle, bu kural yine iki challenge'lı fonlardan farklılık gösteriyor. Trailing anytime ne demek? Öncelikle onu açıklayayım. Trailing anytime aslında bazı firmaların sizi hızlıca hesabınızı breach edebilmek için kullandığı bir yöntem diyebilirim. Trading anytime şu anlama geliyor. Örneğin 100 bin dolarlık bir fonunuz varsa ve gün içerisinde 5 bin dolarlık kar ettiyseniz. Yani tabii ki biraz daha uçuk örnekler veriyorum. Gün içerisinde hesabınız bir saniyeliğine bile 105 bin dolara ulaşırsa
Gün kapanışından sonra maksimum loss'unuz 105.000 dolar üzerinden hesaplanıyor. Trailing Anytime kısmında. Bu bana kalırsa korkunç bir kural. Çünkü bazen fitiller görüyoruz. Özellikle volatil dönemlerde, özellikle haberlerin olduğu dönemlerde çok hızlı fitiller görebiliyoruz. Trailing Anytime kısmında böylece maksimum loss'unuz yükselerek, gün sonunda yükseltilerek sizin hesabınızı daha hızlı breach edilmesine sebep olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ben bir trader olarak, tabii ki herkesin sistemi farklı dediğim gibi, ama bu firmaları tercih etmezdim. O yüzden bunları geçiyorum. Trailing Anytime Balance ve Maximum Drawdown Balance. Bunlar daha doğru geliyor bana. Statik de aynı şekilde. Statikte belli bir maksimum loss miktarı zaten hesaba aldığınız önceden size belirleniyor ve gün sonunda ona göre maksimum loss'unuz belirleniyor. Örneğin 100.000 dolarda mesela %8'lik bir maksimum loss varsa her gün sonunda yine %8'den hesaplanıyor. Maximum Drawdown Balance'larda ise yine aynı şekilde balance'ınız üzerinden hesaplanıyor. Yalnız yukarıda Equator Balance diye belirtilmiş. Yani şöyle, aslında şöyle oluyor. Equity ve balance'ınızdan hangisi daha yüksekse gün sonunda maksimum loss'unuz da bunun üzerinden belirleniyor. Ancak zaten iki challenge'lı sistemlerde de kural bu şekilde. Yani örneğin 100.000 dolarlık bir hesabınız var. Gün içerisinde gördüğünüz maksimum miktar değil. Ancak gün kapanışındaki maksimum kar oranınız kaçsa, o equity'niz veya balance'ınız hangisi daha yüksekse onun üzerinden maksimum loss hesaplanıyor. Bu yüzden burada dediğim gibi daha scam olarak gördüğüm kısım ve en azından benim trade sistemime uymayan kısım Trading Anytime kuralları. Bu yüzden bunlara tik atıyorum ve şunu atamadım. Şöyle attım, devam ediyorum. Evaluation Minimum Trading Days. Bu evaluation kısmında, yani bir phase'li kısımda sizden kaç trading day beklendiğini gösteren bir kural. Bu aslında fon firmalarının sizin gerçekten bir trader olduğunuzu kanıtlamaya çalıştığı kuraldan ibaret. Yani sizin sadece bir şanslı günle ettiğiniz karla sizi funded yapmak istemiyorlar. Çünkü normalde iki challenge varken, sizin trader olduğunuzu kanıtlamanız gereken iki tane challenge varken, şu an sadece bir challenge'da siz trader olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden daha katı kurallar var. Minimum Trading Days, bu yüzden şu iki firmada doğru bilgiyi bulamadım. Bir olması tabii ki biraz daha avantaj, ancak yani çok önemli mi bilmiyorum. Ben genelde zaten bir günde bir fonu geçmiyorum. Ama tabii ki yine de bir olana burada tik atıyorum. Funded kısımda ise asıl bence sıkıntı burada. Funded kısımda bu firmada ilk günde 3, ilk payout'ta 3, ikinci payout'ta ise 5 gün minimum trading day bekleniyor sizden. Bu bence çok saçma, çünkü funded olduktan sonra bir trading day beklenmesi, en azından challenge'dakinden fazla, yani one phase'inizdekinden fazla e, gün beklenmesi bana mantıklı gelmiyor. Sonuç olarak hepimiz funded olduktan sonra olabildiğince hızlı, yani sonuçta o kadar uzun süre emek verip de funded olan bir insan hızlıca payout'una da ulaşmak istiyor. Bu yüzden bu kural bana mantıklı gelmedi. İzninizle buna da çarpı koyuyorum, diğerlerine tik atamadığım için. Bunda da yine 3 gün kuralı var. Yani en azından dediğim gibi minimum trading day de 3 olduğu için evaluation kısmında, funded kısmında da 3 olması yine biraz daha beklenebilir, ama hadi bunu da eksi atayım, bunu da yarım sayarız. Yarım eksi sayarız. Çünkü ben funded olduktan sonra dediğim gibi hızlıca payout'a ulaşmak isterim. Profit splitler benzer. Payout frequency, yani ne zaman payout'unuzu alabileceğiniz, bu 3 firmada on demand iken, bu arada burada bilgi eksikliği var. Dediğim gibi elimden geldiğince iyi hazırlamaya çalıştım Excel'i, ama böyle sıkıntılar olabildi. Varies diyor burada, değişken yani payout frequency'niz. Yani fondan fona değişebiliyor. Bunu değerlendirmeye almıyorum o yüzden. Weekend holding benim için önemli bir kural. Bir açık işleminizi hafta sonu tutamayacağınızı gösteriyor. Swing trader olduğum için benim için önemli ve aslında bu e, fonların bir swing trader'a neden tam olarak uymadığının bir göstergesi. Kapalı olması, yani weekend, hafta sonu taşınamaması bir işlemi benim çok fazla hoşuma gitmez. Bu firma izin verdiği için buna tik atıyorum. Burada leverage'lar var. Leverage'lar yine benzer gördüğünüz gibi. Forex'te özellikle hepsi aynı. Metal, Energies ve Indices kısmında
ise biraz farklılık gösteriyor. Leverage'ınız ne kadar yüksek olursa aslında daha düşük lotla bir işlemi alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Şöyle üçlü beraber kıyaslıyorum bunları. Şu üçünün gördüğünüz üzere diğer iki firmadan daha düşük olduğu için bunlara çarpı atıyorum. Minimum payout hepsinin benzer. Yine çok fazla bir kriter olduğunu düşünmüyorum bunun. %50 daily drawdown, yani daily drawdown'unuzun %50 miktarına geldiğinde payout alabilirsiniz diyor. Yani bu dediğim gibi çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Burada da 150. Buffer zone. Buffer zone da yine çok fazla önemli değil bence. Sonra consistency kuralı var. Bu one phase sisteminde olan bir kural. Dediğim gibi yine sizin sadece tek bir işlemle aslında funded olabilmenizi yani istemez hiçbir fon firması. Sizin bir trader olduğunuzu kanıtlamak istiyorlar. Kanıtlamanızı istiyorlar. Bu yüzden bu consistency kurallarında ise örneğin 3 işlem aldıysanız bir işleminizin toplam karın %35'inden daha düşük olması isteniyor veya %40'ından daha düşük olması isteniyor. Ki böylece şey olsun. Yani adamlara düzenli bir şekilde bir kar edebildiğinizi gösterebilin. Burada benzer olduğu için hepsinin miktarı çok fazla ellemiyorum, dokunmuyorum. %35 ile 40 arasında ciddi bir fark yok. Maximum lot rule, bu bence çok saçma bir kural. Yani size şu deniyor aslında, bir işlem alırken maksimum olabileceğiniz lotu firma sizin için belirliyor. Ama bu bir trader, yani hepimiz risk reward sistemi kullanıyoruz ve örneğin %1 riske ettiğimizde bazen stop noktamız %10 eksi de oluyor. Bazen %1 eksi de oluyor. Bazen %0.1 eksi de oluyor. Bu yüzden bir lot kısıtlamasının olması bence çok büyük bir eksi. Ben kesinlikle böyle bir kuralı okuduktan sonra o firmadan kaçınırdım. Sizin için de belirtmiş olayım. O yüzden bunlara büyük bir çarpı koyuyorum. News trading haberlerde trade edip edemeyeceğinizi gösteriyor. Ben haberlerde trade edip edememenin çok fazla önemli olmadığını düşünsem de buralarda stop olup olmama işte veya TP olup olmamayı önemsiyorum. Bu yüzden restricted olmasındansa izin verilmesi benim daha çok hoşuma gider. Bu da on demand dediği kısım aslında ekstra para vererek bu şeyi karşılayabildiğiniz anlamına geliyor. Bunu alabildiğiniz anlamına geliyor. Böylece burası 2 tik. Bu fon firması 1 tik. Burası 2 tik 2 çarpı birbirini nötrledi. Burası 2 tik 1 çarpıyla 1 tik oldu. Burası 2 tik 3 eksi 1 bir de bir yarımla eksi 1,5 oldu. Benim yaptığım puanlandırma bu şekilde. Fon firmalarının isimlerini açtığımda ise evet, ilk firma Ben Funding. Benim de şu ana kadar aldığım tüm payoutların olduğu fon firması. Kesinlikle öneririm. Herhangi bir sorun şu ana kadar yaşamadım. Güvenilir arka planıyla, güvenilir traderlerle zaten doğru bir yol izlediklerini düşünüyorum. Fixify ikinci kısımdaki bu firma hakkında Prop Firm Match'te güzel olmayan yorumlar okudum. Zaten düşükte bir puanı var. Hiç denemedim. Ancak bilemiyorum. Tabii ki herkesin kendi zevki ama Prop Firm Match'te düşük puan olması beni zaten her zaman işkillendirmiştir. Alpha Capital One Phase sistemi bana uymuyor. 0 puan verdim o yüzden. E8 bu globalde daha çok duyulmuş bir fon firması. 1 puan verdim. Puan da yüksek. Yani ben dediğim gibi şu ana kadar tüm fonlarımı Ben Funding'den aldım. Daha doğrusu farklı farklı firmalar denedim ancak payoutlarımın yüzdesel olarak çoğunu Ben Funding'den aldım ve gayet memnunum. O yüzden Ben Funding'i tercih ederdim ancak globalde bir seçenek olarak da E8 düşünülebilir belki. Son sırada ise Funding Pips. Çok fazla duymadığım bir fon firması olmasıyla beraber zaten OnePhase'i benden en düşük puanı alan fon firması oldu. Bu anlamda size kısaca kuralları açıklayarak farklı farklı fon firmalarını karşılaştırmak istedim. OnePhase sistemi size uyar uymaz bilmiyorum. Ancak belki bu video satın almayı düşünen biri için yardımcı olur. Ve size de saçma gelen veya mantıklı gelen kuralları karşılaştırarak kendi sisteminize en uygun fon firmasından fonunuzu alabilirsiniz. Bu tip içerikler devam edecek. Lütfen öneriniz veya eleştiriniz, herhangi bir yorumunuz varsa belirtmekten çekinmeyin. Dediğim gibi yeni videolar gelmeye devam edecek.
Görüşmek üzere.